Millet selam. Çok merakla beklenen videomun ilkini çekiyorum. Çok merakla beklenen derken ben merak ediyorum. Benden başka merak eden yok nasıl olduğunu. Şimdi zormuş bir kere bu süreç zarfında onu anladım. Yani öyle kamera karşısına geçip bir kanal açıp kanala video yüklemek falan filan bunlar zor şeylermiş. Yani çok basitinden deneyerekten bunu siz de tecrübe edebilirsiniz. O yüzden bunun üzerine eğildikçe de, kastıkça da nasıl yapayımı, nasıl edeyimi vesaireyi falanı filanı düşündükçe de görüyorsunuz ki zaten işler daha da işin içinden çıkılmaz bir hale bürünüyor. O yüzden bir kere boş verip ne niyet kanal açmak mı, video çekmek mi, tak 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 hemen icraata geçmek gerekiyor. Zaten aslına bakarsanız benim bu kanalı açmamın asıl amacıyla da örtüşen şeylerin bir araya geldiğini görüyorum ben bu süreçte. Ne bu süreç? Bu bir haftalık 10 günlük süreçte bakıyorum, ediyorum, dinliyorum. Tamam, teknik kısımlar, algoritmalar, teknik detaylar vesaireler bunlar amenna. Bunların hepsi aslında dikkate değer şeyler ama işin makyajıyla alakalı işte kamerasıydı, netliğiydi, kapağıydı vesairesiydi, işte dikkat edilecek husus, bu montajıydı falan. Bunlar benlik değil. Yani benim bunlara takılmam demek bu işi icra edememem demek. Bu işi icra da etmek istiyorum. Niye etmek istiyorum? Evet, bu kanalı neden açtık onu söyleyecektim ilk önce. Ya ben bu kanalı aslına bakarsanız işte 45 yaşın biriktirdiği hayat tecrübelerini benden sonra iki tane oğlum var benim. Bir tane de Allah nasip eder mi bilmiyorum ama kızım olsun istiyorum. Çocuklarıma ve yeğenlerime aslında çekip bu 45 yılın tecrübelerini, geçmişini bir arşivleyip zaten tabii ki onlarla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, devamlı iletişim halindeyiz ama yani arkada da bir arşiv olarak kalsın. Merak ettiklerinde, bazı hususlara tekrar bakmak istediklerinde dönüp dönüp baksınlar ya da ya babamızın bir yüzünü görmek istedik dediklerinde tekrardan dönüp baksınlar. Duygusuyla aslında bu kararı aldım. Ama bu duygu tabii başka bir şeyle bütünleşti. Yani tek derdim geride bir arşiv bırakmak değil. Arşiv bırakacaksam yani niye YouTube'a yükleyeyim? Aslında YouTube'a yüklenmesinin bir sebebi de bu. Yani tamam, arşiv yapıp hard diskte de saklayabilirsin ama hani baktığında onlar bozuluyor, bunlar yani bugüne kadar kaç tane hard disk çöp etmişimdir. O yüzden belki en güvenli arşivlenecek yerlerden birisi de orası. Olduğu için de bu kararı aldım. Nihayetinde evet, çıkış noktası bu. Ben bu kanalı, bu silsileyi 45 yıllık hayat tecrübemi oğullarımla ve yeğenlerimle paylaşmak için başlattım. Ama tabii ki yadsınamaz bir gerçek olaraktan ama irili ama ufaklı ama 3 ama 5 ama 300 bin ama 500 bin bilmiyorum yani. İlla ki bir konuştuklarımı dinlemeye merak salacak, merak edecek bir kitle de oluşabilecektir. Ve bu kitleyle beraber de bir hedefim var. Bir ulaşmak istediğim bir nokta var. Bunları yapmaya çalışıyor olacağım. Ve neler anlatacağım? Yani ana aslında başlık şu olacak. Hani Survivor yarışması var ya. Survivor kelimesi benim hayatımda aslında bu yarışmadan önce var olmuş bir kelime. Hayatta kalma mücadelesinin değişik varyasyonları, değişik varyantları. Gene bir şeyle ilişkilendireceksek eğer bağımsız ekonomik özgürlüğe ulaşmanın yollarını kovalıyor olacağız. Ve o kadar çok alt kırınım, alt başlık, alt detay var ki ama onların hepsi zamanı ve vakti geldiğinde belki ayrı bir başlık altında, ayrı bir çekimle, ayrı bir videoyla bir anı tadında paylaşılan, anlatılan anılar olacak, hikayeler olacak. Ben neden buna şu an ihtiyaç duyuyorum? Çünkü şu an evet hayatta tekrardan finansal anlamda bir özgürlüğe kavuşabilmenin mücadelesine sıfırdan demek isterdim. Maalesef sıfırdan da değil, eksiden başlamak durumundayım. Bu arada 45 yaşındayım, onu söylememiş olabilirim. Diyorlar ya hani içerik oluştururken, YouTube'a bir şeyler hazırlarken çok ciddi bir çalışma içerisinde olun. Benim çalışmam bu. Yani ben 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır oluşturacağım içeriklerle alakalı tecrübe biriktiriyorum. Benim paylaşacağım şey bu olacak. Herhangi bir teknik spesifik konuyla alakalı teknik detayların eğitimini, bilgisini vesairesini veriyor olmayacağım. Yani mesela bu hayatta kalma mücadelesi ve yeniden bir şeylere başlamanın, hatta eksiden başlamanın ve belli bir sabırla ve metanetle ve
azimle ve kararlılıkla bir yerlere varılırın hikayesini de beraber yaşıyor olacağız ya. Ben burada hep e, ya böyle işte irticalen konuşurken bir şeyleri tam o cümleyi kurarken aslında başka bir şey düşünüyordum. O cümlenin sonunu getiremedim. Ama kesmek yok, devam. Şu başlıklar da olacak, evet, aklıma geldi. Yani mesela şapkadan tavşan çıkartmayacağız yani. Akşamdan sabaha bir şeyler olmayacak tabii ki. Ama ben 45 yılda biriktirdiğim tecrübelerimle alakalı aksiyonları alırken ne tecrübeleri? Klasik ticaret. Ben 9 yıl klasik ticaret yapmış eski bir iş insanıyım. Bunun detaylarına da sonra gireriz belki. Dolayısıyla ben klasik ticareti kovalıyor olacağım. Eski networklerimle, eski kontaklarımla, eskiden bulunduğum, aktif rol aldığım sektörlerdeki ürünlerle alakalı al sat dediğimiz, birilerinin işlerine aracı olma dediğimiz veya direktman ürünleri alıp satmak dediğimiz veya devam eden işlerle alakalı oralara bir takım dokunuşlarla katma değerde bulunmak olsun. Bir takım klasik ticarette var olan ve hayatı devam eden işlerle alakalı aksiyon alıyor olacağım. Bu bir başlık. Sonra mesela son 5 yıldır Amazon başta olmak üzere online ticaretle meşgulüm. Çok çok hikayelerim var burayla alakalı da. Dolayısıyla buradan para kazanmaya çalışacağım. Sonra gene mesela 7-8 yıldır kripto borsalarıyla alakalı. Dolayısıyla teknik analizler vesaireler. Sadece kripto borsası da demeyelim bunu aslında. Borsa analizleriyle alakalı bir takım en azından temel seviyede bilgilerim var ve bu alanlarda da yaptığım şeyler oldu. Hala olacak. Buralara mesela buralardan gelir elde etmenin yollarına bakıyor olacağım. Başka ne olabilir? Pasif gelir elde etme noktalarında bir takım hamleler yapıyor olacağım. Ama hiçbir zaman ve hiçbir şekilde YouTube'da şunu yapmayacağım. Bundan bunun bilgisini vereyim. Yani öyle bir beklenti içerisinde de olanlar varsa o beklentiyi karşılayamam. Yani ben eğitim veren, eğitim satan, Amazon nasıl yapılırı anlatan, Amazon şirket kuruluşu nedir? FBA nasıl yapılır? Dropshipping nasıl yapılır? Suspendler nasıl çözülür? Ödeme yöntemleri nelerdir? Ürün nasıl? Hiçbir zaman bunlar mutlaka yapacağımız iş, konuşmaların, muhabbetlerin veya anlatımlarımın içerisinde olacak ama bunlarla alakalı ben bir eğitim veren, eğitim satan bir vatandaş olmayacağım. Onun haricinde işte gene kripto tarafı, borsa tarafı, işte klasik ticaret tarafı. Evet, bir sürü belki ticaretler anlatacağım, dönecek. Yaptıklarımı da anlatıyor olacağım. Yaptıklarımı başardıklarımla da başaramadıklarımla da anlatıyor olacağım ama yani toparlayacak olursam işin bu kısmını hiçbir zaman eğitim satan, bunları parayla satan vesaire yapan bir şey olmayacağım. Bunlardan dolayı kuracağımız iletişimlerden mütevellit birbirimizle iletişim haline geçebilme, kiminin bilgisi, kiminin sermayesi noktasında bir şeyleri beraber yapabilme noktasında işbirliklerimiz olacak mı? Daha doğrusu bir ticaret kovalanacak mı? Fiyat hedeflerim ve planlarım içerisinde. Evet, bu var. Bunu da söylüyorum açık açık. Ama ilk etapta minör olaraktan ne kadar sıfırdan bile olsa başlanıldığında minör sermaye ile bile bir şeylerin sabırla ve azimle nerelere gelebileceğinin daha doğrusu kavgasını vereceğim. İddia etmiyorum ama gerçekleştirebilirsem bunu beraber görüyor olacağız. Dolayısıyla anlatacağım şeyler, ikinci söylediğim başlık oydu. Aslında bunlardan ibaret olacak. Hani bunların ekranını gösteriyor olacağım vesairesini gösteriyor olacağım. İşte bak 20 dolar USDT attım Binance'a bugün. İşte orada yaptığım trade ile bir haftada 20 dolar 25 dolar oldu. Ulan 5 dolar mı kazandık? Evet abi 5 dolar kazandık. Burada 20 dolardan 25 dolara çıkmanın 5 dolar artışını değil %25 artışı görebiliyor olmayı kovalıyor olacağız. Çünkü vakti gelecek inşallah, zamanı gelecek. O 20 dolar 20 bin dolar olduğunda da bir haftalık trade'den 5 değil 5.000 dolar kazanabiliyor noktalara geliyor olacağız yani. Bence hani burada şey yapmaya gerek yok. Hadi canım falana gerek yok. Yani illaki bir iletişimden, bir diyalogdan neticesinde kitle demeyeyim bunun adına hadi. Hani böyle binlerden, yüz binlerden filan, milyonlardan filan bahsetmiyorum tabii ki de. Ama illaki birilerinin dikkatini çekebilecektir. Ne bileyim mesela Amazon'da anlattığım bir ve uyguladığım bir hikayenin bir ucunda olmak isteyen birileri olabilecektir. Ne bileyim işte pasif gelir elde etme noktasında yaptığım, uyguladığım ve
bunu beraber yaşadığımız paylaşımlarda bunun bir yerinde olmak isteyen birileri belki olabilecektir. Hani sermayesi olup da aksiyona döndüremeyen, sermayesi olmayıp da aksiyoner olan insanlarla bu anlamda bir iletişimimiz olabilecektir. Buradan da bir yol haritası çıkabilir önümüze. Ben orada ikisini de hedefimde tutuyorum. Özellikle başlangıç dönemi ve ilk aşamalarında hani şu an evet dediğim gibi şu an D'yi 0 eksiden başlayacağız bakın. Ben eksiden başlayacağım yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu anlamda daha hızlı ilerleyebilmenin sermaye girişleriyle mümkün olduğunu bildiğimden inşallah öyle birileri denk gelir. Ama büyüdükten sonraki, başardıktan sonraki bir hedefim de şu ki ben bu noktada bir koloni kurmak istiyorum yani. Koloniden kastım şu. Özellikle 20 ve 25 yaş arası genç kitleyi burada hedefleyerekten bunların belki bu videolarla mentoru olduktan sonra aynı zamanda startuplarını gerçekleştirebileceğim sermayelerle de bunun adına melek girişimci de diyebilirsiniz. Melek yatırımcı da diyebilirsiniz. Geçmiş yakın tarihin terminolojisiyle ama tam da o değil aslında. Yani bir şeyleri öğretip gene kendi çocuklarım, oğullarım, yeğenlerim başta olmak üzere onların bir sermayedarı ve melek yatırımcısı da olma gibi bir bireysel hedefim de olacak işin vardığı noktada. Bu ve bundan sonrası aslında biraz daha kervan yolda düzelecek hesabı yani. Nasıl olacağını bakalım göreceğiz. Beraber devam ediyor olacağız. Benim bir kahvem vardı. Onu soğutmadan gidip içmem lazım. Şimdi ara veriyorum sonra devam edeceğim. Evet kahvemi içtim geldim. Şimdi maksat daha hasıl olmadı. Zaten hani tam manasıyla nasıl bir format diyelim adı adına. Formatta ilerlediğimizin de kafamda her ne kadar bir iskeleti olsa da ete kemiğe bürünmüş hali yok. Onu beraber yaşayarak tecrübe ediyor olacağız. Yaşayarak tecrübe etmek de aslında en güzel öğrenme yollarından birisi. Bir hayata tekrardan başarı hikayesi yazma duygusuyla ve niyetiyle çıktığım bu yolda olabildiğince şeffaf haliyle de gelişmeleri, söylediğim, anlattığım şeyleri uygulama yöntemleriyle beraber sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu tabii tek mecradan değil, X gibi, Instagram gibi belki bir Telegram kanalı da açarım. Oralardan da paylaşmaya, anlık paylaşımlar yapmaya, hikaye paylaşmaya, short videolarıyla paylaşmaya falan devam edeceğim. Dolayısıyla böyle bir hikayeye başlayacağız ve hikayenin ilk başlangıcını anlattığım bu ilk kayıtta söyleyeceğim şu olacak. Israr, azim, klişe gibi gelebilir ama birçok kilidin çözümündeki anahtar kelimeler aslında bunlar. Vazgeçmeme, kararlılık, ısrar çok önemli. Bizim zamanımızda şey vardı çocukluğumuzda böyle sokak aralarında mahalle çeşmeleri vardı. O çeşmelerin altında böyle taş ya da mermerden bir şey olurdu. Herhalde gidere bir şeyler kaçmasın diye çeşmenin altına koydukları. O taşların, mermerlerin böyle çeşmenin altına denk gelen yeri hep oyuktu. Hatta bazıları delikti. Yani baktığınızda onu aşındıran da veya zamanla aşındırmaktan öteye geçip delen de oradaki suyun akışı, damlaların damlaması. Ama baktığınızda sudaki, damladaki kudret, kuvvet nedir ki yani? Ama işte yıllara vabeste olan, yıllarca akan, yıllarca damlayan, ısrarla damlayan, bitmek tükenmek bilmeyen bir azimle damlayan su damlası mermeri bile delebiliyor yani. Dolayısıyla bu kararlılığı göstermek lazım. Bakalım ne olacak, ne bitecek, ne kadar başarılı olabileceğiz uyguladığımız yöntemlerde. Teslim olmadıktan sonra, pes etmedikten sonra, pes etmeme kelimesini çok seviyorum ben yani. Ve hani karakteristik özelliklerimden illa bir kendi kendime öveceksem de sevdiğim özelliklerimden birisi o. Hiç pes etmedim. Yani dediğim gibi vakti zamanı gelince çok güzel dostane. Bunları muhtemelen canlı yayınlarda yapıyor olurum. Eğer olursa öyle bir dinlemek isteyen kitle ya da en kötü yeğenlerimle, oğullarımla zaten yapmış olduğum şeylerde ama biraz daha başka bir tonda ve tatta onlarla yapıyor olurum. Çok majör şeyler yaşadım yani. Çok majör şeyler. Hani şu kadar söyleyeyim. Etrafımda o zamanlardaki bunu dinleyen insanların 100 tanesinin 90 tanesi bu yaşanılanlardan sonra hayatta kalma mücadelesi ve hayatta kalma isteği bende olmazdı diyen
90 tanesinden böyle sözler duyduğum şeyler yaşadım. Ama bilmiyorum yani yaratılış, fıtrat, Allah'ın bir nimeti belki de işte. O noktada hiç pes etmedim. Ve şu an içinde bulunduğum durumdan yani nasıl bir duygu bilmiyorum ama çok daha da kötüleri olsa ben pes etmek istemiyorum ve etmeyeceğim gibi bir duygu hep içimde var. Bu hiç kaybolmuyor. Dolayısıyla pes etmedikten sonra, üretken olmaya çalıştıktan sonra, doğru adımları mümkün mertebe sebepler dairesinde yerine getirerekten yürümeye gayret ettikten sonra bir şekilde neticeye kavuşur. Bakalım benden şimdilik bu kadar olsun. Sevgili oğullarım, sevgili yeğenlerim. Sonrasına hep beraber tekrardan bakalım. Dediğim gibi yani bu format bile oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama işin oraları çok önemli değil. Kendinize dikkat edin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.